Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Mark Taymanov'la Mikhail Tal arasında 1957 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, Taymanov hakkında olabilir, Tal hakkında olabilir, yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz şimdi başlayalım. Taymanov beyazlarda, Mikhail Tal siyahlarda. Taymanov C4'te başlamayı tercih etti. At F6, at C3, E6, D4, fil B4'ten sonra E3 hamlesi geldi. C5 ve fil D3'ten sonra kısa rok. At F3, D5, kısa roktan sonra at C6 hamlesi oynandı. Buralar aslında bildiğimiz klasik açılış hamleleri olduğu için biraz hızlı geçiyorum. A3 hamlesinden sonra burada şimdi bildiğiniz üzere ya fil C3 yapıp tempo kaybetmeden aslında filinize bir şekilde veda edip atı almaya çalışabilirsiniz ya da filinizi korumak isteyip tempo kaybına rağmen filinizi korumak isteyip fil A5 oynayabilirsiniz. Burada aslında daha farklı bir tercih yapan Tal C4 hamlesinden sonra burada Taymanov A B4'te yanıt verdi. DC3, BC3'ten sonra ise burada Vezir C7 hamlesi geldi. Şimdi bu konumda aslında incelediğimizde yani daha doğrusu ne yapabiliriz diye baktığımızda burada okla zaten gösterdim aslında. B5 hamlesi gibi bir hamle yapılabilir. Kuvvetli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Ya da Vezir C2 gibi bir hamle yapıp şu H7 piyonuna bir ufaktan bakış atmamız sağlıklı olabilir. Burada Taymanov zannediyorum farklı bir fikre kapılmış olacak ki. Burada Vezir E2 gibi bir hamle oynuyor. Peki biz nasıl devam edebiliriz diye baktığımızda tekrardan DC4 gibi bir hamle oynanabilir. İşte fil D7 gibi bir hamle oynanabilir ya da A6 gibi bir hatta B5'e tedbir olarak A6 da oynayabilirsiniz. Ama burada Tal'ın tercihi fil D7 olmuş. Fil D7'den sonra E4, D4, fil E4'ten sonra at E4 ve vezir E4 gibi bir hamleden sonra konum dengeli bir şekilde devam etmiş. Burada ufaktan makineyle birlikte incelediğimizde ne yaparsanız aslında biraz aleyhinize dokunabilecek bir konum olduğu için Tal'ın burada çok dikkatli oynaması gerekiyor. Yani yapabileceğiniz hamleler mesela örnek vereceğim şimdi. Kale F E8 ya da bilgisayar önerdiği diğer hamleden at E7 gibi hamleleri yaparsanız konum dengeden biraz çıkıp Taymanov'un lehine olacak bir duruma dönüşüyor. Bu sebeple Taymanov aslında bir üstünlüğe de sahip diyebiliriz. Tal'ın yapabileceği tek hamle konumun en dengeli durabileceği şekilde yapabileceği hamle F6 hamlesiymiş ve aslında Tal da bunu yapmış. F6 oynamış Tal. Peki kale D1 oynandı. Kale F D8, file 3 ve burada E5 hamlesi geliyor Tal tarafından. Tal'ın aslında beğenmediğim bir hamlesi demek istiyorum buna. Çünkü burada siz çok kıymetli bir hamleye imkan sağladınız. Yani Taymanov için çok büyük bir fırsat verdiniz aslında. Bu hamleyi Taymanov buldu mu peki? Evet buldu. Bu hamle Vezir D5 hamlesi. Vezir D5 hamlesi Taymanov'a çok büyük bir üstünlük sağladı. Tal'ın bunu nasıl döndüreceğini aslında ben de merak ederim. Merak ediyorum. Çünkü Şah H8'den sonra burada çok kuvvetli bir hamlesi var Taymanov'un. Bu hamle Vezir F7 hamlesi. Çünkü Vezir F7 oynadığınızda siz çok rastgele bir şekilde örnek vereceğim. Vezir C8 gibi bir hamle oynarsanız burada fil H6 gibi bir hamleyle çok tehlikeli durumlara düşeceksiniz. G H6 oynadığınızda baktığımızda Vezir F6 oynadınız. Şah G8 ve bunun ardı ardı kesilmeyen aslında saldırılar gelecek. B5 gibi işte örnek veriyorum ya çok böyle mantıksız gibi gözüken kale E8 oynadığınızda bile aslında konumunuz çok kötü durumda kaldı. Peki Vezir F7'ye karşı başka ne oynayabilirim? E4 gibi bir hamle oynayabilirsiniz. At D4 oynandığında bile hala sıkıntılı durumlarda kalıyorsunuz. Ama Taymanov maalesef ki bu Vezir F7 hamlesini görmemiş
ve burada vezir D6 gibi bir hamle yaparak aslında ufaktan bir aleyhine doğru işlemeye başlayan sürecin başlangıcını burada yapmış. Burada vezir takasını istemekte çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Peki Tal burada vezir takasını yapmak istedi mi? Hayır, yapmadı. Aslında vezir takasını yapması kendisi için daha iyi olacaktı. Burada Taymanov'un bunu istemesi dediğim gibi yanlış olabilir ama bilgisayara göre yanlış değil. Ben burada vezir takasının yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü. Taymanov'un bu kadar kuvvetli bir saldırı imkanına sahipken yani vezir F7'ye bir şekilde tutunabilecekken böyle bir hamle yapmasını ben yanlış görüyorum. Ama Tal buna nasıl yanıt vermiş diye bakmalıyız. Vezir C8 gibi bir yanıt vermiş. Maalesef ki Tal'ın yaptığı bu hamlede son yanlış hamlesi de olsa da çok yanlış bir hamle diye düşünüyorum. Burada vezir takasını bir şekilde kabul edip aslında yoluna devam etmeliydi. Her ne kadar vezir takasını ben pek hoş görmesem de bu konumda bilgisayar bunun kuvvetli olduğunu öngördüğü için aslında burada biraz da makineye saygı duyacağım. Peki burada şimdi Taymanov ne yapabilir? Taymanov'un çok kuvvetli bir hamlesi var aslında. Bu hamle at G5 hamlesidir. At G5 hamlesi oynayabileceği en güzel ve en tutarlı hamle olacaktır. Çünkü at G5 oynadığınızda FG5 gibi bir yanıtla karşılık verirsiniz. Fil G5 oynanacak. Fil G5 oynandığında bakıyorum ne yapacağız? Burada oynayabileceğiniz aslında çok da hamle de yok. Yani kaleyi kaçırmaya kalksanız fil düşecek. İşte fil E6 oynamak da bana çok sağlıklı gelmiyor açıkçası. Fil D8 oynandı da çünkü ben burada şahsen terk etmeyi mi tercih ederim bilmiyorum. Çünkü at D8'den sonra vezir F8 ve fil G8 hamlesinden sonra ben açıkçası burada terk ederdim. Kendi açımdan düşünürsem yani. Burada terk ederdim. Ama burada Taymanov maalesef ki yani hata üstüne hata yapmış ve burada B5 gibi çok büyük bir hata yapmış ve burada Tal'ın aslında lehine dönen bir konumu oluşturmuş. Tal bunu değerlendirmiş mi peki? Evet, değerlendirmiş ama burada Tal'ın oyun gücüne ve tabii ki konumdaki fırsatı görmesine dikkat çekmek istiyorum. Buradaki yapabileceğiniz tek hamle arkadaşlar fil H3 hamlesi ve Tal bunu muhteşem bir şekilde buluyor. Ben bu hamleyi çok beğendim. Fil H3'ten sonra konum artık kesinlikle geri dönülemez bir şekilde Tal'ın lehine oluyor. Peki Taymanov nasıl devam edebilir o zaman? Yani Taymanov'a bir bakalım. Nasıl devam edebilir? Baktığımızda aslında B C6 olarak devam edebilir. GH3 olarak alarak devam edebilir ya da vezir D8 alarak da yoluna devam edebilirdi. Ama Taymanov'un da aslında son büyük hatası diyebileceğimiz bir hamle geliyor kendisinden. Vezir A3 gibi bir maalesef ki büyük bir hatayla vezir A3 oynayarak aslında kendi kendine ayağını kaydırmış, tabiri caizse ayağını kaydırmış oldu. Burada şimdi Tal'ın oynayabileceği yine tek hamlesi var. Kale D1 hamlesi oynandı. Kale D1'den sonra vezir G4, at E1, vezir D1'den sonra GH3, vezir E1, şah G2'den sonra at D4 hamlesi oynandı. Konuma dikkat ettiğinizde bir sadeleşme mevcut. Burada siyahlar artık çok üstün durumda kaldı. Taymanov neden terk etmiyor diye düşünebilirsiniz. Hala fırsatlar oluşturulabilir. Çünkü C'de 4 oynandı. E'de 4'ten sonra fil F4. Vezir E4. Şah G3. H5. Vezir D6. Ve burada şah H7'den sonra vezir D7 oynandı. Kale E8 ve H4 hamlesi artık Taymanov'un tamamen kaybetmesine sebep olan bir ufak da olsa yanlışlık da olsa artık hatalı bir hamle oluyor diyebiliriz. Burada çünkü artık vezir G6 oynandığında şah B3 ve kale E1 hamlesinden sonra artık burada çıkışınız kalmadı sevgili arkadaşlar. Peki neden çıkışımız kalmadı? Yani burada konumu kurtaramıyor muyuz? Burada dayanabileceğiniz en muhtemel hamle fil E3 hamlesidir. Fil E3'e de zaten D E3 aldığınızda F E3, kale F1,
Şah E2, Vezir G2'den sonra buraları artık zaten tahmin ediyorsunuz. Çünkü Şah D3'ten sonra burada Kale D1 ile Vezir'de kaybetmiş oldunuz. Ve buradan sonra artık zaten herhangi bir büyük usta devam etmezdi. O sebeple de Taymanov Kale E1 hamlesinden sonra artık konumu, maçı terk etmiş diyelim sevgili arkadaşlar. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Umarım hani güzel bir analiz yapabilmişimdir. Elinden geldiği kadar büyük ustaların maçlarını kaliteli bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Analizimizi burada tamamlayalım. E, Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Taymanov hakkında olabilir, Mikhail Tal hakkında olabilir. Bu özellikle fil H3 hamlesine değinmek istiyorum. Bu hamle nedense çok hoşuma gitti. Fil H3 hakkında da yorumlarınız varsa da kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.